Merhaba, hoş geldiniz. Gece karanlığında yıldız taneleri ya da gece karanlığında kar taneleri, ya da gece karanlığında parlayan yıldızlar içerikli elbisemle hoş buldum. Bugün sizlere İskandinav mitolojisi okuyacağım. Şöyle ben nereye geleyim? Biraz bu tarafa kayayım. Çiçeği de ezmezsem hem de resim gözükür. Bu resmin gözükmesi bakalım. Ay, elbise biraz fazla kısa mı oldu? Şöyle üstüme başımı düzelttikten sonra işte dedim bir süre siyahım. Siyah rengine çok meraklı olmasam da bir süre siyahım. Evet, hoş bulduk. Bir saniye. Yine bir kamera düzeltmesi yapacağım. Sanırım böyle bir tık daha iyi olacak. Ay yok ya, kadrajdan hala memnun değilim. Yani sanırım şimdi oldu. Sorulara cevap vermeyeceğim şu an için. Yetişemeyeceğim çünkü. Ne yapacağım? Önümdeki hikayeyi okumaya başlayacağım. Bugün böyle beyaz içinde olunca çok ilginç oldu. Yani böyle bu çiçek burada böyle çarpıyor. Evet. Şimdi daha iyi oldu sanırım. Evet. Buyurun, bir ricada bulunmak istemiş bir üyem. Hani böyle bazen üyelerden rica olunca daha dinliyorum açıkçası. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne yazıyor ben anlamadım pek. Böyle saçma sapan şeyler de yazanlar var da. Açıkçası var ya, bu yayınlar beni şey yapıyor biraz da. Hani bir motivasyon oluyor. Çünkü çok dışarı çıkacak halim yok ama böyle giyiniyorum, ediyorum. Bir böyle dışarı çıkar gibi. Bir böyle şey oluyor insan. Farklı bir motivasyon oluyor, uğraş kanalı oluyor. Yani insan yaz sürecinde de olsa insanlar işe gidiyor, çalışıyor. Benim de işim bu. Resme mesela tekrar başladım ki resim de çok iyi geldi. Duvar kağıdı mı? Evet. Bugün İskandinav mitolojisi okuyacağım. İskandinav mitolojisini önümüzdeki günlerde
Mesela tanrılarla ilgili de onların hikaye, yani sadece hikayesi değil de onlar hakkında bilgi de vereceğim bir gün. Yani herhalde tüm yayın bittikten sonra. Ben bir kitaptan, özellikle bir kitabı çok beğendim. Ondan okuyorum. Ama devamında böyle bir şey de yapacağım. Gerd ve Frey'in hikayesi bugün okuyacağım. Gerd şöyle bir şey. Ben size hatta Frey kim onu kısaca bahsedeyim. Çünkü Frey İskandinav mitolojisinde aslında en önemli 3. tanrı. Freya'nın erkek kardeşi ve hem eski en önemli tanrılardan biri, bereket, doğurganlık ve barış gibi kavramların sembolü. Dünyevi insanlarla da ilgili, yani dünyaya dair bir tanrı. Diyoruz ya zaten bereket falan. Bir tane daha açıklaması var. Ben onu da yapayım da, yani ben bunu uzun da anlatacağım da. Bu kişi Niord'un oğlu. Bu da böyle şeylerle ilgiliydi New York'ta. Döngüler, o da bereketle ilgiliydi. Deniz, rüzgarlar falan. Bereket ve ölümlülerin tanrısı, güneşin ve yağmurun yöneticisi, 3. önemli tanrı. Freya'nın erkek kardeşi ve böyle önemli bir figür. Şöyle de hatta yaparsam, New York kimdir diye de yapacağım. Ben de böyle bugün kaptırdım, bayağı mitoloji okudum. Evet. Rüzgar ve deniz tanrısı. Yani gibi Yunan mitolojisinde Poseidon gibi aslında, ya da Roma'daki Neptün gibi bir miktar. Bunun oğlu Frey. Frey böyle de okunuyor. Ben okumalarına da baktım bu Nordik mitolojilerin. Evet. Frey'nin kardeşi Frey, Vanir'in en kudretlisiydi. Yakışıklı ve asil olmasının yanı sıra iyi bir savaşçı ve sevgiliydi. Ama gelin görün ki hayatında bir şey eksikti ve ne olduğunu bilmiyordu. Midgard fanileri Frey'i saygıyla anarlardı. Mevsimleri o yarattı derlerdi. Frey toprakları verimli kılmış ve yaşamını ölü topraktan büyütmüştü. İnsanlar Frey'e tapıyor ve onu seviyorlardı, ama bu onun içindeki boşluğu doldurmaya yetmiyordu. Frey sahip olduklarını enine boyuna gözden geçirdi. Çok kudretli ve dikkate değer bir kılıcı vardı. Öyle ki bu kılıç kendi başına dövüşürdü. Fakat bu da Frey'i tatmin etmiyordu. Cüce Brok ve erkek kardeşi Eitri tarafından dövülen altın bıyıklı Gunnisbursti'ye sahipti. Gunnisbursti, Frey'in arabasını çekerdi. Havada ve su üzerinde yol alabilir, herhangi bir attan daha hızlı koşabilir ve en karanlık gecede bile yolunu bulabilirdi. Zira altın bıyıkları karanlığı aydınlatacak kadar parıldardı. Ancak Gunnisbursti de Frey'i tatmin etmiyordu. İvaldi'nin oğulları olarak bilinen 3 cüce tarafından inşa edilmiş gemi Skidbladnir'e sahipti. Var olan en büyük gemi değildi. En büyük gemi, ölülerin kesilmemiş tırnaklarından yapılan ölüm gemisi Naglfar'dı. Ama gemide bütün Aesir'e yer vardı. Yani Frey'in gemisi de çok büyük. Tüm Aesir'e de yer varmış. Neyse. Evet. Frey bu gemiyi bir mendil gibi katlayıp çantasına koyabilirdi. Bütün gemilerin en iyisiydi. Lakin Skidbladnir de onu tatmin etmiyordu. Şımarık bir erkek çocuğu gibi. Asgard dışındaki en iyi meskene sahipti. Aydınlık elflerin yurdu Alfheim'de yaşardı ve orada
her zaman memnuniyetle karşılanır, oranın beyi olarak kabul edilirdi. Alfheim'in eşi benzeri bir yer yoktu ve bu bile onu tatmin etmiyordu. Frey'in hizmetkarı Skirner aydınlık elflerden biriydi. Hizmetkarın en iyisi ve bilge danışman olmakla birlikte yakışıklıydı da. Frey Skirner'e Gununbursti'yi hazırlattı, yani atını, ve Asgard'a doğru birlikte yola çıktılar. Asgard'a ulaştığında canlarını vermişlerin büyük salonu Valhalla'ya doğru yürüdüler. Hep bu Valhalla'dan bahsedilir ya, böyle Vikinglerde falan duyarsınız, Valhalla Valhalla, herkesin ulaşmak istediği yer. Şimdi ben size zaten bu Valhalla'dan bayağı bahsedeceğim, buradaki hikaye aracılığı ile. Şöyle ne yapalım, birazcık etrafı karartayım. Valhalla'dan bahsedeceğiz. Odin'in Valhalla'sında yalnız savaşanlar olarak bilinen Einherjar, yani zamanın şafağından beri tüm savaşlarda asilce ölen savaşçılar yaşardı. Görevleri yiğitçe ölenlerin, savaşta can verenlerin ruhlarını alıp nihai mükafatlarıyla buluşturmak olan Odin, emrindeki savaşçı kadınlardan oluşan Valküreler onların ruhlarını savaş meydanlarından taşımıştı. Daha önce buraya hiç gelmemiş olan Skirner, sayıları az olmasa gerek dedi. Kalabalıklar, dedi Frey ona, ama gelecek daha çok kişi var. Kurt'la cenk etme günü geldiğinde ise daha da fazlasına ihtiyacımız olacak. Valhalla'ya doğru ilerledikçe savaşın sesini duydular. Metalin metal üzerindeki çınlamasını, metalin ete çarptığında çıkardığı sesi duydular. İzlediklerinde ise her yaştan ve yerden kudretli savaşçıların savaşta denkleriyle karşı karşıya gelmiş, cenk kıyafetlerini kuşanmış ve canlarını dişine takarak dövüştüklerini gördüler. Çok geçmemişti ki yarısı çimenlerde ölü yatıyordu. Yeter, dedi bir ses. Bugünlük savaş sona erdi. Bu noktada canlarını teslim etmemiş olanlar ölülerin kalkmasına yardım etti. Frey ve Skirner izlerken yaraları iyi edildi ve sonrasında atlarına bindiler. Kaybetmiş olsun, kazanmış olsun. O gün cenk eden tüm askerler yiğit ölülerin salonu olan Valhalla'ya doğru yola çıktılar. Valhalla muazzam bir salondu. 540 kapısı vardı ve her kapıdan 800 savaşçı yan yana geçebiliyordu. Hafsala'nın alabileceğinden daha fazla kişiye ev sahipliği yapıyordu. Savaşçılar ziyafet başlar başlamaz tezahürat yaptılar. Devasa bir kazandan verilen domuz eti yiyorlardı. Okuması zor bunları. Bu Saerimnir adlı domuzun etiydi. Her gece domuzun etini yerlerdi ve sabah olunca devasa hayvan yeniden canlanır, gün içerisinde öldürülmeye, ruhu ve etiyle asil ölüleri beklemeye hazır halde beklerdi. Yiyecek kişi sayısı fark etmeksizin o et herkese yeterdi. Ya şey gibi aslında bu. Hazreti İsa'nın hikayelerinde, mitolojisinde ekmeği koparıyor ama ekmek bir türlü bitmiyor. Yani herkesi doyuruyordu. Böyle bereketliydi. Burada tabii ekmek yerine domuz eti yapmışlar. Böyle kuzey daha farklı ama İsa'da domuz etini böyle kesiyor, koparıyor falan olsa, et olsa o çok iyi olmazdı sanırım. Devam ediyorum.
Şarap getirildi içmeleri için. Bu kadar savaşçıya bir o kadar fazla şarap dedi Skirner. Kaynağı ne bu şarabın? Hedrun adında bir keçiden geliyor dedi Frey. Bu mesela Haydran mı, Heydrun mu, Heydrun olarak yazılıyor. Heydrun adında bir keçiden geliyor dedi Frey. Valhalla'nın tepesinde durur ve Lerat denen ağacın yapraklarını yer. Bu aslında dünya ağacı Yggdrasil'in dalıdır. Onun memelerinden en iyi şarap akar. Her savaşçı için her zaman yeteri kadar vardır. Bir miktar çay. Odin'in oturduğu yemek masasına doğru yürüdüler. Önünde bir kase et vardı ama tadına bakmıyordu Odin. Zaman zaman bıçağıyla bir parça et kesip kurtlarından Geri ve Freki'nin birinin yemesi için yere atıyordu. İki kuzgunu Odin'in omuzlarına tünemişti ve kuzgunlarına da et veriyordu. Kuzgunlar da ona uzaklarda vuku bulan şeyleri fısıldıyorlardı. Yemek yemiyor diye fısıldadı Skirner. Yemese de olur dedi Frey. O içer. Yegane ihtiyacı şarap. Gerisi lüzumsuz. Hadi gidelim. Burada işimiz bitti. Neden buradaydık ki diye sordu Skirner. Valhalla'nın 540 kapısından birinden çıkarlarken. Çünkü Odin'in Valhalla savaşçılarıyla birlikte olduğundan emin olmak istedim ki. Bu da gözlem noktası Hillscalf'taki salonunda olmadığı anlamına gelir. Bu da zor okunan kelimelerden biri. Hillscalf. Odin'in salonuna geldiler. Burada bekle dedi Frey. Frey Odin'in salonunda tek başına yürüdü ve Odin'in 9 alem üzerinde meydana gelen her şeyi görebileceği tahtı Hillscalf'a çıktı. Frey alemlere baktı. Güneye, doğuya ve batıya baktı. Fakat aradığı şeyi göremedi. Ardından kuzeye baktı ve hayatında eksikliğini hissettiği şeyi gördü. Efendisi salondan döndüğünde Skirner kapının yanında bekliyordu. Frey'in yüzünde Skirner'in daha önce hiç görmediği bir ifade vardı ve bu Skirner'i korkuttu. Tek kelime etmeden oradan ayrıldılar. Frey, Gun'un Bursti tarafından çekilen arabasıyla yani bu atı her seferinde farklı telaffuz edebiliyor olabilirim. Çünkü bilmediğim kelimeler bu Nordik kelimeler. Gun'un Bursti, Gunbarsti falan yani böyle atı. Babasının arabasıyla babasının salonuna geri döndü. Oraya vardıklarında Frey kimseyle konuşmadı. Ne tüm denizlerin efendisi olan babası Njord'la ne de dağların hanımefendisi olan üvey annesi Skadi ile. Gece yarısı kadar karanlık bir ifadeyle gitti odasına ve orada kaldı. 3. günde Njord Skirner'i çağırdı. Frey 3 gün 3 gecedir burada dedi Njord. Ne yemek koydu ağzına ne de bir içki. Haklısınız dedi Skirner. Onu öfkelendirecek bir şey mi yaptık diye sordu Njord. Oğlum her zaman çok nazik ve kibardır. Akıl dolu kelimeler doldurur ağzını. Şimdi ise ağzını bıçak açmıyor. Öfkeyle bakıyor bize sadece. Onu üzecek ne yaptık? Bilmiyorum dedi Skirner. Öyleyse dedi Njord, yanına gidip neler olduğunu sormalısın. Ona hiçbirimizle konuşmayacak kadar niye öfkelendiğini sor. Sormamayı tercih ederim dedi Skirner. Ama sizi de reddedemem efendim. Böyle garip, kasvetli bir durumda soruma nasıl karşılık vereceğinden korkuyorum. Git sor dedi Njord ve onun adına elinden geleni ardına koyma. O senin efendin. Aydınlık elf Skirner, Frey'in dikilip denize baktığı yere gitti. Frey'in yüzü bulutlu ve dertliydi. Skirner ona yaklaşmaya tereddüt etti. Frey dedi Skirner. Frey yanıt vermedi. Frey, ne oldu? Öfkelisiniz ya da keyifsizsiniz. Bir şey oldu. Bana neler olduğunu anlatmalısınız. Cezalandırılıyorum dedi Frey. Sesi duygudan yoksun ve mesafeliydi. Herkesin babasının kutsal tahtına gittim ve alemlere baktım.
Gözlem yerinde hakkım olduğuna inanmak gibi bir kibre düştüğümden mutluluğum ebediyen alındı benden. Suçumun cezasını çektim ve hala da çekiyorum. Efendim dedi Skinner, ne gördünüz baktığınızda? Frey sessizdi. Ve Skinner bu kez daha tasalı bir sessizliğe gömüldüğünü düşünüyordu. Ama bir süre sonra kuzeye baktım. Orada bir hane gördüm. Görkemli bir ev. Eve giden bir kadın gördüm sonra. Onun gibisini daha önceden hiç görmemiştim. Yok bir eşi benzeri, yok onun gibi yürüyeni. Evinin kilidini açmak üzere kollarını kaldırırken ışık hüzmeleri kollarını sıyırıp geçti ve havayı aydınlatıp suyu parıldatıyor gibi göründü bana ve kendisi de bir parçası olduğundan tüm evren daha aydınlık bir hale büründü. Sonra uzaklara bakındım ve onu bir daha da göremedim. O an itibariyle karanlık, umutsuzluk ve hiçlikle dolu oldu hayatım. Kimdir o diye sordu Skinner. O bir dev, babası toprak devi Gimlir. Annesi ise dağ devi Auroboda. Peki bu güzel yaratığın ismini bahşeder misiniz? Adı Gerd. Frey bir kez daha sessizliğe gömüldü. Babanız sizin için endişeleniyor, hepimiz öyle. Yapabileceğim bir şey var mı dedi Skinner. Eğer gidip onu bana istersen, ne dilersen dile benden, onsuz yaşayamam. Eğer onu bana istersen ne dilersen dile benden. Onsuz yaşayamam. Babası ne derse desin onu bana getir. Karım olsun, misliyle veririm karşılığını. İstediğiniz az şey değil efendim dedi Skinner. Ne dilersen vereceğim dedi Frey tutkuyla ve titredi. Skinner başını salladı. Yapacağım efendim. Tereddüt etti. Frey kılıcınıza bakabilir miyim? Frey kılıcını çıkardı ve incelemesi için Skinner'e verdi. Bu kılıcın bir emsali yok. Tutacak bir el olmasa dahi savaşır kendisi. Her zaman korur seni. Başka hiçbir kılıç ne kadar güçlü olursa olsun geçemez müdafasını. Bir kılıcın alev alev yanan yaratık Surtur'un ateşli kılıcına karşı bile üstün gelebileceği söylenir. Skinner omuz silkti. Gayet iyi bir kılıç. Gerdi getirmemi istiyorsanız ben de karşılığında bunu isterim. Frey onayladı. Skinner'e kılıcını ve binmesi için bir at verdi. Gimler'in evine ulaşana dek kuzeye sürdü atını Skinner. Konuk olarak girdi içeri ve kim olduğunu, onu kimin gönderdiğini açıkladı. Efendisinin güzeller güzeli Gerdine Frey'e anlattı. O tüm tanrıların en görkemlisidir dedi. Yağmurun, havanın ve güneşin hakimidir. Midgard halkına verimli hasatlar, huzurlu günler ve geceler bahşeder. İnsanlığın refahını ve bereketini gözetir. Bütün insanlar onu sever ve ona tapınır. Gerd Frey'in yakışıklılığını ve kudretini anlattı. Frey'in bilgeliğini anlattı ona. Nihayetinde ise Frey ona olan aşkından nasıl ilk görüşte kalbini kaptırdığını ve onun gelini olmaya razı gelmediği müddetçe yemeden ve içmeden kesileceğinden, uykuyu ve konuşmayı bırakacağından bahsetti. Gerd gülümsedi ve gözleri neşeyle paylaştı. Onu kabul ettiğimi söyledi. Şu andan itibaren 9 gün sonra düğün için Bahri Adası'nda olacağım. Git de bildir ona. Skinner New York'un salonuna döndü. Atından dahi inmeden Frey çıkıvermişti ortaya. Gittiği seferkinden daha solgun ve hatta daha bitkindi.
Haberler nasıl diye sordu. Müjde mi getirdin yoksa keder mi? Şu andan itibaren 9 gün sonra kocası olmanız için Bari Adası'nda bekleyecek sizi dedi Skeler. Hani 9 bir tamamlanma sayısıdır, bu yüzden 9 var. Frey hizmetkarına sevinçten yoksun baktı. Hayatımdaki onsuzluk ebediyen sürecek dedi. Bir gece çok uzun, 2 gece daha da uzun, 3 geceyle nasıl başa çıkabilirim? 4 gün 1 aydan farksız gözümde ve sen benim 9 gün beklememi bekliyorsun. Ah, yani böyle yapıyor. Skinner efendisine merhametle baktı. O günden tam 9 gün sonra Bari Adası'nda Frey ve Gerd ilk kez bir araya geldi ve rüzgarda salınan bir arpa tarlasında evlendiler. Gerd hayal ettiği kadar güzeldi. Dokunuşu da güzelliğine eşdeğerdi. Umduğu kadar tatlıydı öpücükleri. Evlilikleri kutsanmıştı. Öyle ki bazıları oğulları Fjolnir'in İsveç'in ilk kralı olduğunu söyler. Gecenin bir yarısı, nasıl diyeyim ben bunu, YouTube'da sakıncası olur mu? Gecenin bir yarısı çiş yapmak için ya da işemek için bir yer ararken bir fıçı bal şarabının içinde boğulacakmış bu İsveç'in ilk kralı olan çocuk bu arada. Böyle de bir parantez içinde yer var. Dememe gerek var mıydı bilmiyorum. Skeler kendisine verilen kılıcı aldı ve Frey'in kendi başına savaşan kılıcı ile Alfheim'e geri döndü. Güzel Gerd, Frey'in hayatındaki boşluğu, yüreğindeki boşluğu doldurdu. Frey kılıcını hiç özlemedi ve başka bir kılıç da koymadı yerine. Dev Beli ile savaştığında onu bir geyik boynuzu ile öldürdü. Frey çok güçlüydü. Çıplak elleriyle bile bir devi öldürebilirdi. Yine de kılıcını vermemeliydi. Ragnarok'un eli kulağında, gök yarılınca ve Muspel'in karanlık güçleri savaş seferlerine çıkınca Frey kılıcını vermemiş olmayı dileyecekti. Ya şöyle bir şey, kendisi kızı niye istemiyor zaten? Ben onu anlamadım. Yani şöyle bir şey var. Madem sen de bir tanrısın ya da babana söyle, baban istesin. Baban senden kılıcını da istemez. Yani niye kılıcını vermiş gerçekten? Ve kız da kabul etti. Özel bir şey de yapmadı ki. Adam sadece söyledi, işte sizle evlenmek istiyor falan dedi. Yani biraz fazla bir hediye olmuş. Aklı gitmiş o zaman. Evet, bugünkü okumam burada sona erdi. Birazcık şöyle sorulara bakabilirim belki. Evet. Yayını kapatacağım. Yayını kapamadan önce şöyle birazcık değiştirdim, biraz yakınlaştırdım. Belki hafta içi de bir arada oluruz ya da hafta içi video paylaşacağım. Ama bir dahaki canlı yayına kadar, bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere diyorum. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Eğer benden daha fazla video ve benle daha fazla konuşmak, iletişim istiyorsanız kanalıma katıl üyesi olabilirsiniz. Abone olmak dışında üye olabilirsiniz. Ve eğer yurt dışından beni izliyorsanız
ve dediğim gibi daha fazla içerik istiyorsanız ama Katıla da üye olamıyorsanız yurt dışında olduğunuz için Patreon'a üye olabilirsiniz. Patreon'da farklı şekilde değişik birkaç tip üyelik yaptım. Bir tanesinde YouTube yayınlarını olduğu gibi kaydedip paylaşıyorum. Bir tane ekstra adında bir üyeliğim var. Ayrıca bir videolar paylaşıyorum. Ve de tüm bu hepsini içeren bir paketim var. Patreon'u da inceleyebilirsiniz. Özellikle yurt dışından beni izleyen takipçilerim, izleyicilerim için diyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları. Hoşça kalın. Ay ben bunu niye kapayamadım ya? Birazdan üyelerime yayın olacak. Birazdan kıdemli savaşçılar ve imparatorlarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.